Merhabalar, merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. Kilit ve Anahtar'ın 4. bölümüne hoş geldiniz. Program serimizde 20 yılı aşkın süredir Doktor Michael Lightman'la Kabala çalışan ve Türkiye'de uzun yıllardır Kabala bilgeliği eğitimleri veren Mutlu Meydan'la hayatımızı etkileyen sorunlara kabalistik çerçeveden yanıtlar arayacağız. Ben Ezgi Yentürk, programı Utkan Devrim Zeyrek'le birlikte sunacağız. Merhaba Utkan. Merhaba Ezgi. Evet, hep birlikte hayatı ve kendimizi tanımaya, bu hayattan ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalıştığımız program serimize hoş geldiniz. 4. bölümümüzün konusu kadın olmak ve erkek olmak. Mutlu Meydan'dan bu konuyla ilgili görüşlerini belirtmesini isteyeceğiz. Ezgi, Mutlu Bey zaten senin yanında. İlk seninle başlayabiliriz. Evet, bu hafta özel bir başlık hakkında konuşacağız. Bireysel ve toplumsal olarak doğanın işleyişi bakımından çok yönlü bir kadın olan kadın ve erkek konusu ya da eril ve dişil kuvvetlerin ne olduğunu, aralarındaki ilişkiyi, birbirleriyle olan sorunları, çözüm yöntemlerini inceleyeceğiz ve özellikle bu başlığı karşımda böyle kavrayışı yüksek, incelikli erkeklerle birlikte masaya yatıracağım için gerçekten kendimi çok şanslı buluyorum. Genel geçer bakış açılarının ötesinde farklı bir perspektiften bu başlığı derinlemesine tartışacağımızı düşünüyorum. O yüzden ben hemen size şunu en temelden sorayım. Doğanın kuvvetlerine göre eril ve dişil ne demektir? Şimdi güzel bir soru öncelikle. Doğanın kanunlarına göre gitmenin gerekliliğini burada belirttiğin için teşekkür ederim. Çünkü biz belli bir yapı içerisinde yaratıldık. Belli bir yaratılış içerisindeyiz ve bu yaratılışın kanunları var. Doğanın kanunları dediğimiz. Ve insan da doğanın kanunlarının bir parçası. Biz doğanın bir parçasıyız. Kendimizi doğanın üzerinde görmeye çalışsak da hiçbir zaman doğaya karşı bir eylem yaparak başarılı olamayız. O yüzden insan da doğanın kanunlarını takip ederek doğayla belli bir ahenk ve denge içinde yaşamak zorunda. Şimdi o açıdan bakacak olursak doğanın kanunlarına göre kadın ve erkek esasen iki zıt kutup diyebiliriz. Çünkü doğada da ne var? Artı var, eksi var, gece var, gündüz var. Yani realitede her şey birbirini tamamlayan iki zıt koşuldan ibaret. Kadın da erkek de bunun bir temsili. O yüzden kadın ve erkek doğası birbirine iki zıt varlık. Ama tek başlarına hayatı tamamlayamayan varlıklar. Hal böyleyken ikisinin doğru bir şekilde bir araya gelmesi ahenk, mutluluk ve süreklilik sağlayan bir unsur. O yüzden artı ve eksi iki zıt koşulu doğru yaklaşımla ahenge getirmemiz lazım. Kadın ve erkek dolayısıyla ikisi de birlikte hayatı yenileyen, hayatı devam ettiren, yeni bir şeyler yaratan, oluşturan iki faktör doğada. O açıdan bakacak olursak durum bu. Eklemek istediğim Benim bir şeyler ekleyeceklerim varmış gibi. var. Onları Bakıyorsun ekleyeceğim sonra. Ama güzel bir başlangıç oldu. Ben araya gireyim öyleyse. Kadın ve erkeğin birbirinden aslında bayağı farklı olduğunu söylediniz. Şimdi aslına baktığımızda kas yağ oranları ya da hormonal farklılıklar, eğilimlere kadar kadın ve erkeğin doğası birbirinden çok farklı gerçekten. Peki bu farklılık bir ihtiyaç mı? Tabii. İhtiyaç olmaz olur mu? Eğer birebir aynı olsaydı öteki cinse ihtiyaç olmazdı zaten. Öyle değil mi? Burada biraz önce dediğim gibi yani iki zıt koşulun, iki farklı nasıl diyeyim, iki farklı varlığın birbirlerini tamamlayarak yeni bir koşul yaratmaları söz konusu burada. Kadın ve erkek. O yüzden kadın ve erkek 21. yüzyılda birbirine rakip olarak gözüküyor. Çünkü gelişimimiz bizi o noktaya getirdi. Ama kadın ve erkek birbirine rakip değil. Rakip olarak hayatta her şeyi bir rekabet gözüyle eğitimden aldığımız için maalesef hayatta herkesi kendimize bir rakip olarak görüyoruz. Ama kadın ve erkek birbirine rakip olarak bir bağda olursa ya da bir ilişkide olursa başarılı olamazlar. Yani bakış açısı, yaklaşım doğada her şey birbirini tamamlar ve o şekilde bütünlük vardır. Kadın da erkek birbirini tamamlayarak ikisi beraber bütünlüğü sağlayabilir. Ne kadında bütünlük olabilir ne erkekte bütünlük olabilir. İkisinin arasındaki doğru bağ bütünlüğün koşulu. Bilmiyorum
yanıtlayabildi mi, yanıtlayamadı mı ya da eksik bir şey varsa ya da derinleştirin soruyu açayım. Şöyle yapalım, şimdi biz bu bütünlük deyince işin içine, sadece içselliği ya da toplumsallığı katmıyoruz. Biyolojik olarak da bir bütünlükten bahsediyor olabiliriz. Mesela, işte, bir erkeğin işlevinden farklı bir işlevi var biyolojik olarak kadının. Nedir bunlar? İşte, doğum verme, işte, ayrıca kendisinin dışında bir canlıyı var edebilme, besleyebilme gibi birtakım farklılıklar var. Şimdi, bu bazen, insan şöyle de düşünebiliyor. Eğer ki doğada olan her şeyin bir manevi kökü varsa, bir kadının süt vermesi, memeden emzirmesi, bir bebeği karnında taşıması gibi biyolojik özelliklerinin de manevi kökü var mıdır ve bunlar nelerdir? Var tabii ki. Olmaz olur mu? Kadın yaratılışın esasen temeli. Erkek yaratılışın temeli değil. Kadın yaratılışın temeli. Kadın o yüzden ayakları daha sağlam ve daha sağlıklı yere basan bir varlık. Hepimiz zaten biliyoruz, kadın bir erkeğe kıyasla daha gerçekçi, daha olgun, hayatı anlayışı ve kavrayışı bir erkeğe kıyasla daha manalı, daha iyi, dünyada daha iyi muhakeme ve karar verme mekanizması kadında. Erkek daha çok bir hayalperest. İcat ettikleri şeye baksana, futboldu, basketboldu, top peşinde koşar bütün gün. O yüzden bir çocuk gibi hala. Anladın mı? Çocukken de top peşinde koşuyor, büyüyünce top peşinde koşuyor. Küçük küçük arabalarla oynuyor, büyüyünce yine büyük arabalarla. Bak hangi arabalardayım diyor. Yani nasıl diyeyim ki, yaşla kafası değişmiyor. Anlatabildim mi? Ama kadın öyle değil. Kadın bambaşka bir varlık. O yüzden hayata bakış açısı bir erkeğe kıyasla çok daha sağlam, gerçekçi ve bir erkeğe kıyasla da manen çok daha güçlü bir varlık. Hal böyleyken onun doğası böyle alma arzusuna endeksli bir, nasıl diyeyim, endeksli bir doğa. O yüzden kadının alma arzusu olmasaydı dünya ilerlemezdi. Mümkün değil. O yüzden kadın bir itiş gücüdür. Maneviyatla da itiş gücüdür. Çünkü kadın ne demek manevi kökü? Arzu. Eğer arzum yoksa hayatta ilerleyemem. Arzu demek bir şey istiyorum, oraya doğru gitmek istiyorum demek. Ve arzularımız olmasaydı hala mağaralarda yaşardık. Hiç gelişmezdik. O yüzden kadın erkek için böyle ulaşılması gereken yeri gösteren bir varlık. Ve erkeği ona göre iten bir varlık. Erkek için de bu çok önemli bir şey. Çünkü arkasında o itiş gücü olmadan bir şey yapmaz o. Bütün gün çayırda bırak, göbeğini kaşır, bacak bacak üstüne atar. Tamam, göbeğini kaşır. Kumsalda örneklerini görmüşsündür Türkiye'de bunu. Tamam. O şekilde kalır öyle paso. O yüzden kadın ve erkek biri arzu, biri arzuyu realize eden güç. Anlatabildim ne demek istediğimi? O yüzden ikisi birbirini tamamlayabilir. O yüzden iki iyi eş eğer birbirini tamamlarlarsa çok ileri gidebilirler. Çünkü birisinde arzu var, ötekisinde becerebilme gücü var. Güzel. Peki bu arada soruya geçmeden önce seste galiba bir problem varmış, yankı yapıyormuş. Yani sizden yankı geliyor. Mikrofonu kapatma imkanı oluyor mu yayın mikrofonunu? Ben sadece soru sorarken. Eğer yoksa bakalım deneyelim. Bir de böyle deneyelim. Olmazsa bakarız ama şu an gitti galiba yankı. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz aslında arzu veren ve gerçekleştiren diye. Şimdi sizin daha önceki açıklamalarınıza göre dinlerin kökeni Kabala'dan geliyor. Dinlere baktığımız zaman da kadınlar ilk yaratılıştan bu yana aslında biraz negatif kuvvet olarak sanki göze çarpıyor onların anlayışına göre. İşte Havva'nın Adem'i yılan vasıtasıyla kandırması, yasak elma konusu, Tanrı'nın Adem'in kaburgasından Havva'yı yaratması gibi. Peki dişil kuvvet neden negatif olarak tanımlanıyor? Dişil kuvvet negatif değil. İnsan erkek de olsa, kadın da olsa arzusu haz alma arzusu. Biz haz alma varlıklarıyız. Kadın da olsak, erkek de olsak. Ama hepimizin arzuları var ve arzularımızı tatmin etmek istiyoruz mutlu olmak için. Yani biz bir mutlu olma varlığıyız. Bu kötü bir şey değil.
Yaradan bunu ya da doğa bunu bu şekilde yarattı. Kötü olan şey şu, yılan dedikleri şey de şu. Yılan dediği şey, içimde bir arzu var, mutlu olmak istiyorum. Ve bu arzuyu yerine getirmek problem değil. İnsan arzularını yerine getirebilir, sıkıntı değil. Ama yerine getirirken başkalarına zarar vererek, onları kullanarak ya da onları daha da ne bileyim indirgeyerek, onların zararına yönelik çalışıp da kendi arzularını tatmin etmesi kötü olan şey. Dolayısıyla bir arzumun olması kötü bir şey değil. Arzumu ne pahasına olursa yapayım başkalarını düşünmeden bu kötü. Şimdi yılan faktörü oradan geliyor. Ya da yılan da diyebilirsiniz buna, hikayelerde Firavun, hep kötü adamlar bu demek, tamam mı? Yılanla aynı şey. Yani içimdeki kendime ait olan arzularımı başkalarını düşünmeden, başkalarına zarar verip vermeyeceğimi umursamadan yerine getirmem yılan denilen koşul. O. Bu hepimizin içinde var. Bu yüzden doğamız bir taraftan haz alma, mutlu olma arzusuyuz. Ama nasıl çalışıyor doğamız? Egoistçe. Egoizm o yılan denilen şey. Bu hepimizin içinde olan bir şey. Hepimiz alma arzusuyuz. Esasen yaratılıştan bakacak olursan hepimiz dişiyiz. Hepimiz dişiyiz. Çünkü hepimiz haz alma arzusuyuz. Hepimiz arzularını tatmin etmek istiyor. O yüzden bu Havva'nın da Adem'in kaburgasından yaratılması. Bu bize neyi gösteriyor? Bu iki varlık birbirinin parçası, ayrı olamazlar. Yani hayatın bize gösterdiği şey, kadın ve erkek ikisi beraberse bir varlıklar. Yoksa değiller. Yarım yamalak varlıklar. O yüzden bu ilişkiyi doğru oturtamadığımız için de gördüğünüz gibi ilişkilerimiz dağılıyor. Kimseyle iyi geçinemiyoruz. Herkes boşanıyor. Vesaire vesaire. O yüzden kadın burada, yani cinsiyete vurmak ve kadına kötü demek, bu konuyu tümüyle anlamamış demek bu zihniyetle. Konuyla hiç alakası yok yani. Konuyu hiç tümüyle kaçırmışlar. Eğer dinlerde öyle düşünüyorlarsa 21. yüzyılda hala yani sıkıntı. Ezgi, mikrofonun kapalı galiba. İşte korktuğum şey başıma geldi. Sen bunu umarım bana her defasında hatırlatmak zorunda kalmazsın Utkan. Şimdi doğaya baktığımız zaman bu farklılığın mükemmel bir harmoni içinde karşılıklı birbirini tamamladığını görüyoruz. Eril ve dişil güçlerin de varlıklarını gerçekleştirirken bir karşılıklı sorumluluk prensibi karşımıza çıkıyor. Bu iki güç doğada mükemmel işlerken sadece insanoğlunda bir çatışma halinde olduğunu görüyoruz. İnsanoğlunda bu eril ve dişil kuvvetlerin neden çatışma ve rekabet içinde olduğunu veya bunun bir manevi kökünün olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü hayvanlarda, bitkilerde, cansız seviyede egoizm yok. İnsanda var sadece. Egoizm gelişimin arkasındaki itiş gücü. Yani bir şeyleri elde etmek ne pahasına olursa. Yapabilmek, başarmak, bir şeye ulaşmak. Bunun için insanlar savaşlar verdiler, devrimler yaptılar ama ne pahasına olursa. O yüzden egoizm ve haz alma arzusu bir araya geldiği zaman bir taraftan yıkıcı bir güç ama öteki taraftan elde eden bir güç. O yüzden hayvanlarda olmayan bir şey. Hayvanlar rollerini doğal olarak, içgüdüsel olarak anlıyor. İnsan içgüdüsel olarak bunu yapamaz. Yapmaması da lazım. İnsanın dengeyi tümüyle dengesiz bir halden inşa etmesi lazım. O yüzden doğanın tek dengesiz varlığı insan. Çünkü insan dengeyi bilinçli bir şekilde kendisi inşa etmesi lazım. Bu onu yükselten unsur. Ona hayatı anlamasını sağlayan, hayatta nasıl rol alması gerektiğini, hayata kendisini nasıl entegre etmesini kendisinin inşa edebileceği bir durum oluyor. Bir hayvanda o yok. O yüzden insanı esas insan yapabilecek faktör kendisini doğru bir şekilde yaratılışa entegre etmek. Neden bu gerekli? Bu gerekli çünkü bu şekilde kişi
yaratılışın erdemliliğini anlayabilir. Hayvanda, bitkide, cansız seviyede o tür nitelikler yok. Ama insan bütünlüğün ne olduğunu, mükemmelliğin ne olduğunu inşa edebilir. Nasıl inşa edebilir? Bütünsüzlüğün içindeki koşulda. Yani kendisinin yaşadığı koşulların ne kadar kendisini çaresizliğe, mutsuzluğa, ümitsizliğe, depresyona, hayattan artık yani koparmaya kadar geldi kendisini. O noktalara geldikten sonra, dibin dibini gördükten sonra ancak diyebilir ki ben nasıl şimdi iyi bir hayat yaşayabilirim? Ancak o zaman. Bu yüzden olumsuz yani egoistçe arzularımızı tatmin etmek bir gelişim süreci. Adama nerede yanlış, bozuk, doğru yaşamadığını göstermek için. O yüzden bir eğitim süreci gözüyle bakmamız lazım. Ve dinlerde ve dincilerdeki bakış açısı tümüyle realiteden kopuk zaten. Peki aslında insanlık tarihi başından itibaren baktığımızda avcı toplayıcı dönemlerden beri belki bundan 150-200 sene önceye kadar erkekler çoğunlukla sürü halinde avlanır. Yani tabii bu avlanma işi avcı toplayıcıda daha sonra biraz daha gelişir hale geldi ama bu sefer de AVM'lerden avlanmaya başladık galiba. Avlarını mağaraya getirir, kadınlar pişirir ve yaşam alanlarını organize eder. Aslında çocuklara da bakardı bir yerde. Günümüzde kadınların da ev ekonomisine katkı sağlamak ya da kendi ayakları üstünde durmak ya da ekonomik bağımsızlık gibi nedenlerle iş hayatında daha çok yer aldığını görüyoruz. Bu yani kadınların evden dışarı çıkması ve iş hayatına dahil olması bir denge mi yarattı sizce yoksa dengesizlik mi? Şimdi bak geçmişte toplumlar beraber yaşadıkları zaman birbirlerine bağımlı olduklarının bilincindeydiler. Ve o zaman toplumda ya da kabilede ya da ailede bir erkeğin ne yapması gerektiği belliydi. Bir kadının ne yapması gerektiği belliydi. Herkes için netti bu. Şimdi biz insan olarak ilerlediğimiz zaman bu olay biraz bulanıklaştı. Şimdi artık bir erkeğe ihtiyacı yok kadının. Niye? Çünkü her şey süpermarkette var. Öyle değil mi? Gerek var mı? Benim çocuğu çünkü evleniyorsun daha çocuk doğurmadan çocukla evlenmiş gibisin. Anladın mı? Futbol maçıyla ilgileniyorsun. Televizyon dizileriyle ilgileniyorsun. Anladın mı? Küçük bir çocuk gibi hala. Yani daha çocuk doğurmadan. Şimdi bir düşünüyor kadın. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Erkek de düşünüyor. Bulaşık makinesi var. Çamaşır makinesi var. Süpermarkette her şey var. Benim her gün vıdı vıdıya ve baş ağrısına ihtiyacım var mı? Tamam, çünkü iş o noktaya geldi. Bu ikisinin de birbirinin rolünü ve kendi rollerini anlamadıkları, artık ortalığın bulandığı bir noktaya geldik. Tamam mı? Yani erkek olmak ne bilmiyor. Kadın olmak ne bilmiyor. Kadınlar erkek gibi davranıyor. Evde erkek Fatma gibi, erkek de evde kadın gibi davranıyor. Yani kimin neyin ne olduğu belirsiz. Ortalık, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Roller belirsiz. Şimdi iş hayatında kadın çalışabilir. Meslek sahibi olabilir. Kadına şunu sormak lazım. Mutlu musun? Huzurlu musun? Gerçekten bu yaptığın şeylerde kendini bir kadın olarak tatmin hissediyor musun? Kendini dolu, doymuş, mutlu, huzurlu hissediyor musun? Soru bu esasen. Erkeğe de aynı şeyi sormamız lazım. Sevgili kardeşim, sen böyle bir hayat yaşıyorsun. Bu seni tatmin ediyor mu? Burada mutlu musun? Ve bence ikisi de mutlu değil. İkisi de mutlu değil. Bunu nereden görüyoruz? Bakın depresyona, uyuşturucu bağımlılığına, boşanmalara, yalnızlığa. Bakın yalnızlık bir hastalık oldu. Yalnızlıktan insanlar ölüyor. Çünkü anti doğa, normal değil. İnsanın bağ kurması lazım bir başkasıyla. Yalnız olması tümüyle anormal ve adamı hasta yapar ve öldürür. Çünkü doğada yalnız diye bir şey yok. Doğada her şey birbiriyle beraber. Ahenk, uyum ve insan tümüyle uyumsuz.
O yüzden burada sorgulamamız gereken birkaç nokta var. Yani bir kadın olarak sen neyde mutlu olacağını düşünüyorsun? Ya da neyde mutlusun? Ya da zorakilikten mi çalışıyorsun? Çünkü belki kadın bir yuvada olmaktan mutlu ya da çocuklarıyla beraber olmaktan mutlu. Ama bunu realize edemiyor. Niye? Çünkü yanındaki erkeğe güvenemiyor. Ya da topluma güvenemiyor. Çünkü eğer ben de eşimle birlikte çalışmazsam bu çocukları büyütemeyeceğiz. Bunların okul masrafıydı, şu masrafıydı. Bunlara yetişemeyeceğiz. Korkusuyla yaşıyor. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken birkaç faktör var. Ama bana sorarsanız en önemli faktör her kadın için kendisine sorması, kendisini değerlendirmesi gereken şey. Yani ben neyde mutluyum? Ben her gün kariyer peşinde koşarak mutlu muyum bir kere? Bana sorarsan ve birçok kadına bence sorarsak ve gerçekçi ve dürüst olmaları gerekirse bana sorarsan mutlu olmazlar. Mutlu değillerdir de şahsen. Şimdi bu bahsettiğiniz konuda benim gördüğüm en önemli faktör ekonomi. Şimdi bu ekonomik koşulların da bir şekilde düzenlenmiş olması gerekiyor ki kadın da arzuladığı yerde kendini var edebilsin, erkek de gerektiği kadar çalışabilsin. Böyle bir ekonomik önermemiz var mı? Yani Var. şu şekilde gidersek, bunu temel alırsak kadın da erkek de kendi rollerini doğru şekilde gerçekleştirebilir dediğimiz bir örnek var mı? Var. Nedir? Duymak isteriz. Şimdi bak, öncelikle toplumun temelinin aile olduğunu anlamamız lazım. Tamam. Bunu anlayabilmemiz için önce bir eğitim olması lazım. Çünkü ekonomi ne demek esasen? Ekonomi demek insanla insan arasındaki ilişki. Ekonomi odur. Yani birbirimizle alışverişimiz, öyle değil mi? Ailede de alışverişimiz, karı koca arasında, çocuklarla hep bir alışveriş, öyle değil mi? Birbirimize sevgi vererek ya da ben ondan sevgi alıyorum, o benden sevgi alıyor. Hep bir alışveriş. Ekonomi de bir alışveriş. İnsan ilişkisi demek ekonomi. O yüzden öncelikle ekonomiyi doğru oturtabilmek için toplumsal sağlığın ve toplumsal varoluş için gereklilikler ne, onları çıkarmamız lazım. Ve bizim ekonomiyi toplumun mutluluğuna endeksli inşa etmemiz lazım. Serbest piyasa ekonomisine göre değil ya da komünist ekonomiye göre de değil. Toplumun sağlıklı ve mutluluğuna yönelik bir ekonomi olması lazım. O yüzden baktığımız zaman eğer doğayı inceleyecek olursak, en basit primatif hayvana kadar inersen görürsün ki dişi çocuklarıyla beraber aldığı haz başka hiçbir yerde alamaz. Çünkü çocukları onun parçası gibi. Bak, bir erkek için öyle değil. Ama bir kadın doğum yaptığı zaman değişen bir varlık. Doğum öncesiyle doğum sonrası kadın aynı kadın değil. Hormonları değişiyor. Haz aldığı şeyler değişiyor. Mutlulukları değişiyor. Bambaşka bir varlık oluyor. O yüzden kadının bu doğumdan sonraki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak zorundayız toplum olarak. Niye? Çünkü çocukları büyüten o erkek çocuk falan büyütemez. Yok öyle bir yetisi. O yüzden kadın toplumda daha değerli, biraz önce söylediğim gibi. Çünkü çocuğu büyüten, yani bir sonraki nesli ona teslim ediyorsun. Ona teslim ettiğin için bu kadının ekonomik olarak güvencesi ülkenin ekonomik modeline dahil olması lazım. Eğer olmaz ise ve o çocuklarına ayırması gereken sevgiyi ayıramıyor ise o çocuklarda ne olacak? Dengesiz büyüyecek. Güvensiz büyüyecek. Yönsüz büyüyecek. Tümüyle absürt toplum ortaya çıkacak şimdiki gibi. O yüzden kadının rolü, erkeğin rolü, bunlar öncelikle temel olarak doğanın kanunlarına göre rollerimiz ne? Neyde mutluyuz? Doğa bize nerede haz alacağımızı gösteriyor zaten. Ondan sonra insanoğlu olarak her şeyi, o genel temeli, yani ana temel taşlarını muhafaza edecek ekonomik modeli inşa etmemiz lazım. O yüzden kadının kariyer yapma arayışı bir gereklilik olmaması lazım maddiyattan dolayı. Bu bir ihtiyaç, gereklilik haline gelirse paradan dolayı o zaman çocuklar yarım yamalak büyür. Eğer bir becerisi varsa, kendisini realize etmek istiyorsa elbette etsin.
Doğa ona bir yetenek verdiyse problem değil. Ama neyin pahasına, neyin bedelini ödeyerek? Yani bu tür sorulara dikkat etmemiz lazım. Eğer yapacağım şeyler çocuklarımın gelişiminden çalıyor ise bir hesap yapmam lazım. Buna değer mi? Çünkü sonuçta ne var? Yani baktığım bir can var yani. Eğer anneysem, babaysam şunu düşünmem lazım. Yani benim hayatım mı daha önemli? Yoksa bana tümüyle bağımlı olan ve kendi başına hiçbir şey yapamayacak olan bu küçük varlık mı daha önemli? O yüzden burada biraz hesap kitap yapmamız lazım. Bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Toplumun sağlıklı temeli aileye bağlı. Ve aile sağlıklı olmazsa bitti. Toplum çöker, ülke çöker, her şey çöker. Bu nedenden dolayı inşa edeceğimiz her şey temel bazda doğanın bu kanunu olan en temel birliktelik, aile birlikteliğini baz almalı. Ve o küçük noktadan toplum, ülke, dünya diye büyüyerek genişlemeli. Bu anlayışa önce gelelim, ondan sonra ekonomi. Bakalım. Buna bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz Türkiye'de pek çok örneğini görüyoruz. Bir kadın çocuklarına kendi başına ekonomik olarak bakamayacağı için son derece mutsuz olduğu, belki de şiddet gördüğü bir evliliğin içerisinde yıllarca kalmaya devam ediyor. Ve böyle bir durum içerisinde de çocuklar yetişirken hiçbir şekilde sağlıklı bir ortamda yetişmiyor. Tamamen mutsuzluğun içerisinde büyüyemiyorlar. Ve kadın buradaki bağımlılığını az önce bahsettiğiniz öyle bir ekonomik sistemin olmayışından dolayı, yani kadının kendi ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir toplumun ekonomik sisteminin zaten var olmayışından dolayı o evliliğin içerisinde yıllarca çürüyebiliyor. Bunun örneğini de Türkiye'de çok fazla görüyoruz. Evet, her yerde. Sana onu söyleyeyim. Biz Türkiye'de yaşadığımız için öyle görüyoruz. Ama ben 4 kıtada yaşadım. Bu Avustralya'da da var kadına şiddet. Avrupa'da da var. Ben İngiltere'de 8 sene İngiltere'de yaşadım. 6 sene Avustralya'da yaşadım. 14 yıl İsrail'de yaşadım. Amerika ve Kanada'da uzun dönem bulundum. Bu tüm dünyada böyle. Tüm dünyada var. Tamam. Öncelikle bunu anlamamız lazım ve bunun temel taşları ne? Biraz önce de söylediğim gibi erkek kadına kıyasla daha zayıf bir varlık. O yüzden kadın cinayetleri var ama tüm dünyada var. Bu gerçekten öyle. Çünkü erkek doğası her yerde aynı erkek doğası. Buraya has bir şey değil, tüm dünyada var. Bunun önüne geçmenin tek bir koşulu var. Öncelikle eğitim. Bize çünkü eğitim verdikleri zaman bizi eğitmiyorlar, bize bilgi veriyorlar. Yani bizi bilgilendiriyorlar hayatla ilgili, matematikti, bilmem tarihti, coğrafyaydı, şu bu. Bu eğitim değil. Bu gerekli olan bilgiler. Esas eğitim, ben nasıl bir insan olacağım? Benim doğam ne? Bir kadının doğası ne? Neden kadın var, neden erkek var? Neden birbirlerine rakip değil, birbirlerini tamamlayan iki güç olmak zorundalar? Ahenkleri bunların nasıl olur? Evi biz beraber nasıl idare ederiz? Bunların hepsi çocuklara okulda verilmek zorunda. Çocuk baştan ailenin toplumsal varoluş ve mutluluk için gerekli olduğunu anlaması lazım. Çünkü çocuğa güven veren şey aile. Ve o güveni almadan büyürse Amerika gibi olur. Al eline silah, her hafta sonu birilerini vur. Depresyon, uyuşturucu, her türlü şey var. O yüzden bu baştan toplumsal bir eğitimle olmak zorunda. Biz bunun eksikliği içerisindeyiz. Peki aslında biraz önceki konudan devam etmek istiyorum. Kadın ve erkeğin birbirine olan ihtiyacı, bir mikrofon açık galiba yine. Kadın ve erkeğin birbirine olan ihtiyacının azaldığını söylediniz biraz önce. İşte bulaşık makinesi ve kendi parasını kazanan kadın örneğinde olduğu gibi. Peki dünyada ne değişmeli ki kadın ve erkek birbirine ihtiyacı olduğunu tekrar anlayabilmeli? Ya, özellikle pratikte ne yapabiliriz? Şimdi bak, bir şeyi anlamanın iki yolu var. Ya birisi bana bunu öğretecek ya da ben acı yollarla öğreneceğim. Hayatta başka öğrenmenin bir yolu yok. Ya erdemlilikle bilinen bir şeyi nasıl nesilden nesile aktarıyoruz ve nesilden nesile aktardıkça bir sonraki nesil daha erdemli büyüyor bir öncekine kıyasla, çünkü bir öncekinin tecrübesini aktarıyoruz. Ya o şekilde gideceğiz ya da tokat diye hayatın ızdıraplarıyla ilerleyeceğiz.
O yüzden bunun tek bir çözümü var. Başka da hiçbir çözümü yok. Baştan toplumsal eğitim, anaokulundan beri girer girmez anaokulu itibariyle toplumsal eğitim denilen bir sisteme girmemiz lazım. Bundan 30 yıl önce kadınların çok fazla yapmadığı mesleklerin artık günümüzde kadınlar tarafından icra edildiğini, hatta bununla da çok başarılı olduklarını görüyoruz. Örneğin işte CEO oluyorlar, itfaiyeci oluyorlar, pilot oluyorlar ve tabii belli bir kesimde bununla uzlaşamıyor bu fikirle. Şimdi kadınların bu her mesleği yapabilmesiyle uzlaşamayan bu erkeklere tavsiyeniz nedir? Herhangi bir tavsiyem yok. Yani ne tavsiye edebilirim ki belli bir düşüncede olan adama? Adama gidip de sen şimdi zihniyetini değiştireceksin diyemeyiz. Yani bu mümkün değil. Adam zaten hemfikir de olmaz. Çünkü eğer belli bir şekilde büyüdüyse, belli bir çevrenin etkisiyle büyüdüyse çocukluğundan beri, o zaman ne oluyor? O çevrenin ürünü oluyor. Kendisine has düşünceleri değil bunlar. Toplumun ona verdiği düşünceler. Hal böyleyken tekrar o düşünceleri değiştirebilmemiz için ne yapmamız lazım? 20 yıllık o büyüdüğü toplumunu ne yapmam lazım? Üzerinden bir 40 yıl yeni bir şey öğretmem lazım ki doğrusunu öğrensin. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Yani o insan için yapabileceğimiz bir şey yok. Yapabileceğimiz şey yeni alt tabakayı doğru yetiştirmek ve büyütmek. Çünkü bize bir nesil yeterli. Eğer bir nesil doğru bir şekilde yetişirse, yani ben bir erkek olarak doğam ne, insan olarak doğam ne, genel doğanın kanunları ne, benim doğam nasıl işliyor ve nasıl mutlu olabilirim, nasıl mutsuz olurum, bunları bana öğreten birisi olaydı baştan, hayata bakış açım zaten farklı olurdu. O zaman derdim ki benim bir kadına ihtiyacım var. Yani bu bir ihtiyaç. Neden ihtiyaç? Kendimi tamamlamam için bir ihtiyaç. Hem manen hem bedenen. Kadın da bunu düşünürdü. Benim bir erkeğe ihtiyacım var. Niye? Ona muhtaç olduğum için değil. Kendimi tamamlamak için, kendimi realize edebilmek için. Biraz önce ne dedim? Bir kadın çocuk sahibi olunca değişiyor. Erkek de değişiyor. Çünkü birden eski böyle bıçkınlığı, özgür olma şeyi gidiyor. Orta yaş bunalımı bu yüzden var. Çünkü çocuklara karışıyor. Ben özgür değilim artık diyor. Çıkmak istiyorum, dışarı gitmek istiyorum diyor. Niye? Çünkü anlamıyor bir erkeğin rolü ne? Yani niye çocukları var? Niye eşi var? Bu nasıl bir birliktelik inşa etmesi lazım? Farkında değil. O yüzden sıkılıyor. O yüzden de boşanıyor. Çünkü bir eğitim almamış. Bunun ne demek olduğunu bilmiyor. O yüzden kadın için aynı şey geçerli. Kadın doğum yaptıktan sonra çalışmak istemiyorsa çalışmasın. Adasın 3-5 yılını çocuklara. Versin gerçekten. Çünkü kendisini onlara verdikçe kendisini realize ediyor. Manen büyük bir yükseliş kişinin kendisini bırakıp başkasını düşünmesi. Muazzam bir olgunluk gerektiriyor. Bu olgunluğu yapamayan kişi ne yapıyor? Ben de gidiyorum diyor. Gidiyorum. Niye? Nereye gideceksin? Barlara. Sevgili kardeşim zaten 18, 19, 20 yaşlarında oradaydık. Niye geriye gidiyorsun? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Çünkü ileriye vizyonu yok. Kendisinden ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bulanık hayatı. O yüzden şimdi haz alamıyorum bu işten diyor ve kaçıyor. O yüzden aile yaptığı zaman neyden haz alması gerek bilmiyor. Nerede mutlu olacak bilmiyor. Bilmediği için de problem. Bir de şu konu var, bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Doktor Lightman, Kadın Gücü Zamanı makalesinde şunları yazmış. Şu anda yönetim pozisyonlarına ulaşan birçok kadın, çoğu durumda eril tutumları benimseyerek bunu yapmıştır. Bu ters etki yaratır çünkü tam olarak ihtiyacımız olan besleyici ve önemseyen dişil niteliktir. Şimdi bu makaleye göre kadınlar liderlik pozisyonlarına daha eril özellikleri kullanarak ulaşıyorlar günümüz dünyasında. Kendi niteliklerini koruyarak nasıl bu yere ulaşabilecekler? Özellikle son 50-60 yıldır belki de kapitalizmin vahşi hale geldiği dönemden itibaren kadınlara daha çok eril özellikler, başarılı olabilmesi için eril özellikler atfediliyor. Peki kadınlar
kendi özelliklerini koruyarak bu başarıya nasıl ulaşacaklar? Dişil özellikleri. Çocuk sahibi öncelikle olmadan olmaz. Kadını başkalarını düşünen, geleceği, bir sonraki nesli düşündüren şey çoluğu çocuğu. Eğer onların iyiliğine yönelik düşünebiliyorsa, o zaman tüm neslin iyiliğine yönelik düşünebilir. Bu çok önemli bir şey. Burada çok önemli bir şeyi kaçırıyoruz bakın arkadaşlar. Ve o da ailenin her şeyin temeli olduğunu. O yüzden kadın için en önemli olan şey, kadın her şeyi yapabilir. Dünyevi işlerde de Ezgi de söylüyor, çok başarılı oluyorlarmış. Harika, çok mutlu oldum. Sormamız lazım o kadınlara da. Sevgili kardeşim, sen mutlu musun bu şekilde yaşamaktan? Bu gerçekten sana bir doyum veriyor mu? Gelecekte kendini nasıl görüyorsun bu hayat içerisinde? Bu tür sorulara cevap vermesi lazım kişinin, bence en azından. Durum bu. O yüzden eril güçlü kadın. Çünkü dediğim gibi hepimiz aynı eğitim sisteminden geçiyoruz. Ama hepimizin aynı eğitim sisteminden geçmesi doğru değil. Çünkü kadın kadın, erkek erkek, ikisi, ne dedim biraz önce, iki zıt koşul. O yüzden erkeğin doğasını anlaması lazım. Rolünün ne olduğunu anlaması lazım. Bunun için eğitilmesi lazım. Kadın için aynı şey gerekli. Erkek de kadın erkek ne, birbirlerini bilmesi lazım, doğalarını. Ki bağ kurabilsinler, birbirlerini bilmeden olmaz. Şimdi biz eskiden ailede alıyorduk bu eğitimi. Ama bu yıllar önceydi. Nasıl alıyorduk bunu? Çocuklar neyden öğrenir? Örnekten. Ama ailede şimdi öyle örnekler yok ki. Ailede olan şey ne şimdi? Sürekli çocuklar önünde kavga eden anne baba örneği var. Başka bir şey yok. Doğru davranışı sergileyen, annenin rolünü kız çocuğuna, babanın rolünü erkek çocuğuna sergileyen örnekler yok evde. Boşanma oranlarının artması bu örneklerin azalmasına neden olmuş mudur sizce? Boşanıyorlar zaten. Boşananlar doğru örneği almamış ki. Boşananlar doğru örneği almamış. Çünkü doğru örneği almış olsaydı baştan derlerdi ki bak biz bir aile kurduk. Ve bu bir yapı. Bunun iyi günü var, kötü günü var. İyi günde de buradayım, kötü günde de buradayım. Niye? Çünkü çocuklar var. Çünkü bunlar bir sonraki gelecek. Şimdi insanoğlunun da nesilden nesile egoizmi artıyor. Kendisine olan önemi artıyor başkasına verdiği öneme kıyasla. Bir taraftan egoizmim artıyor. Bir taraftan haz alma arzum artıyor. Bu ne yapıyor? Bu diğerlerinin önemini azaltıyor. Eğer toplumda ailenin önemini kompanse edecek eğitim, anlayış, bilgelik olmaz ise herkes kendi yoluna gider. Niye kalsın ki? Neden? Kalması için bir neden yok ki. Şimdi benim merak ettiğim bir durum var. Bir kadının kendisinin dışında bir başkasını düşünebilmesinin tek yolu çocuk sahibi olması mıdır? Anne olması mıdır? Bunun dışında kendisinin dışına çıkamaz mı bir kadın? Çıkabilir, eğitimle çıkabilir. Bunun üzerine çalışarak çıkabilir. Bir anlayış geliştirmesi lazım. Eğitimle her şey yapabilir. Çocuk örneğini veriyorum çünkü bu doğal bir mekanizma. Yani çocuk sahibi olan kadında net görünen bir şey bu. Hı hı. Ama eskiden nasıl geziyordu? Topuklu ayakkabılarla şıkır 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 geziyordu. Tamam. Şimdi çocuk oldu, ne oldu? Herkesin altında bir eşofman altı. Lastik ayakkabılarla koşuşturuyor saç baş dağınık şekilde. Ve bundan mutsuz değil. Mutsuz da değil. Yani ilgilendiği, sevdiği, kendisinin bir parçası olduğu varlığa olan ilgisi daha önemli. Yani net doğal bir değişim var. Doğanın verdiği bir değişim. Ama bu değişimi yine dediğim şekilde çalışarak, öğrenerek, eğitimle aşabilir. Eğer doğamız kendimiz için haz almak ise ve mutlu olmak istiyorsak, öyle değil mi? Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Dolayısıyla doğamız ne? Haz almak. Şimdi ben bunu egoistçe kullanırsam sürekli etrafımda kötü ilişkiler olur. Eşimle de, arkadaşlarımla da, patronumla da, şunla bunla, herkesle ilişkim hep güvensiz olur.
Yani kimseye güvenemem. Herkesin yüzüne gülebilirsin. Herkese canım cicim diyebilirsin. Ama siz bayanlar bilirsiniz. Diyelim 3 arkadaşsınız. 2 kişisin, 3. yok aranızda. Ne yapıyorsunuz? 2 kişi, 3.'yü eleştiriyorsunuz. Tamam mı? Yani örneğini çok gördüm. 3 arkadaş, ikisi beraberken 3.'yü çekiştirir. Bu hep öyle. Niye? Aramızda iyi ilişkine, bağ kurmak ne bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de herkes birbirinde diyor ki ben sadece kendime güvenebilirim. O yüzden kimse de diğerine kazık atmaya hiç tereddüt etmiyor. Kimse de kimseye güvenmiyor. Haklı olarak güvenmiyor. Yine geldik yani yolun başına. O da anaokul itibariyle toplumsal eğitim. Ve bizim neslimizde herkese verilmesi lazım. Bu eğitimle ilgili konu gerçekten bizim dönüp dönüp tekrar karşımıza çıkan bir başlık ve sanırım bu konuyu da ileride irdelememiz gerekecek bir başka hafta. Ben yine Doktor Michael Lightman'dan Kadın ve Kabala isimli kitabından şu alıntıyı paylaşmak istiyorum. Bir kadın realiteyi, dünyayı, doğayı ve ayağının altındaki toprağı farklı hisseder. Çünkü doğaya göre doğum yapar ve yaşamı devam ettirir. Onda erkekte olmayan bir kısım vardır. Burada anlatılana göre dişil olanın doğayla direkt bir ilişkisi var. Bu durumda güçlü bir bağlantı bir kadının Kabala çalışmasında da bir farklılığa sebep oluyor olabilir mi? Yani ne demek istiyorum? Yani bir erkeğin metodu çalışmasıyla kadının metodu çalışması arasında bir fark var mı? Metodda bir fark yok. Metodda bir fark yok. Yani diyelim ki bugün ikimiz de doktor olmak istiyoruz, değil mi? Aynı tıp fakültesine gidiyoruz, aynı dersleri okuyoruz ve doktor oluyoruz. Metodda bir fark yok. Burada önemli olan şey kadının doğası ve erkeğin doğası farklı. Önce bunda hemfikir olmamız lazım. Tamam mı? Daha sonra aynı şeyleri çalışarak ben ne yapıyorum? Kendi doğamdan bakıyorum olayları. Çünkü başka türlü bakamam. Kendi doğamdan algılıyorum. Sen de nereden? Kendi doğandan algılıyorsun. İşin ilginç tarafı şu. Biz maneviyat çalıştığımız zaman ilerledikçe kadının da erkeğin de doğasını anlayabiliriz. İçimizde. Neden? Çünkü biraz önce ne dedim? Hepimiz haz alma arzusuyuz dedik. Yani hepimiz esasen dişi gücüz. Hepimiz haz alma arzusuyuz. Bunun üzerinde inşa ettiğimiz şey ise bu arzuyu iyi niyetle kullanmak. Yani arzunun üzerinde bir yaklaşım inşa etmek. Eril güç o. O yüzden ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Şimdi manen ilerlediğin zaman bu iki zıt gücün içinde nasıl işlediğini görüyorsun. O yüzden diyorsun ki ha kadınları anlıyorum. Sen de diyorsun ki ha ben erkekleri anlıyorum. Ha? Şuraya kadar hiç kimse yapamaz bunu. Bunu sadece maneviyatta ilerleyen birisi yapabilir. Hem kadını hem erkeği anlayabilir. Niye? Çünkü iki doğadan bahsediyoruz. Biri haz alma arzusu, ötekisi niyet. İhsan etme, verme niyeti. O yüzden ne yapıyor bak? Kadın ne diyor erkeğe? Eve ekmek getir. Çık çalış. Adam ne yapıyor? Gidiyor eve ekmek getiriyor. Yani alma arzusuna ihsan ediyor. Şimdi maneviyatta sistem bu. Şimdi bu sistemi edindiğin zaman iki koşul senin içinde oluyor. Zannediyorsun ki ha erkeğin kafası böyle çalışıyor. Erkek de diyor ki ha kadının kafası böyle çalışıyor. Şimdi ne oluyor? Sen nasıl davranacağını biliyorsun. O nasıl davranacağını biliyor. İkiniz birbirinizi tamamlayan faktörler oluyorsunuz. Rakip olmuyorsunuz. Çünkü doğada ne oluyor tek türlü? Sen ötekini kontrol etmek istiyorsun. O ilişkiyi kontrol etmek istiyor. Sen ilişkiyi kontrol etmek istiyorsun. İki tane control freak. Nasıl ilişki yönetebilirsiniz? Yönetemezsin. Evet, bu arada süremizin aslında yavaş yavaş evet sonuna gelmeye başladık ama sorular çok. Hocam sizin mikrofonunuz açık galiba. Sorular çok, konular derin. Bence bu konuya haftaya devam edelim. Ama şunu da sormak istiyorum öncesinde. Ezgi senin de sormak istediğin varsa biraz uzatabiliriz de. Hep kadın ve erkekten bahsettik. Peki eşcinsellik nedir? Bunun realitedeki karşılığı nedir? Çok basit.
Nerede haz alırsam oraya giderim. Doğada da eşcinsellik var. Bunu hayvanlarda da görebilirsin. Maymunlarda da var. İnsanda olan her şey hayvansal seviyede de var. Ama bunun maneviyatla bir alakası yok. Bu tümüyle fiziksellik. O yüzden insan başka bir şeyden haz alıyorsa oraya doğru gidiyor. Haz almasaydı gitmezdi. O yüzden tatmin etme duygusu var kendisine. Ha bu yanlış mı? Yanlış değil. Yanlış değil. Doğal ve doğada da var. Dediğim gibi maymunlarda bile görebilirsin bunu, şempanzelerde. Ki biliyorsun şempanze ile bir insan arasında %0.5 miydi fark ya da %1 miydi fark, öyle bir şey. Şuna girmeden de edemeyeceğiz. Ülke gündeminde 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunla ilgili düzenlemeler var ve bunun üzerine de konuşuluyor. Neden kadını korumak zorunda olduğumuz bir düzen var? Bu problemin kökeni nedir? Kökeni çünkü ben kadını kontrol etmek istiyorum. Bu kadar. Neden kaynaklanıyor? Bu kanunlar neden çıkıyor? Çünkü eğitim yok. Neden kanunlar olmak zorunda ülkede? Çünkü bize nasıl davranmamız gerektiğini ve neden öyle davranmamızın gerekliliğini öğreten kimse yok. O yüzden ne yapmak zorunda? Sürekli daha çok kanun çıkar. İsterlerse 1 milyon tane daha çıkarsınlar. Kadını öyle koruyamazsın. Öncelikle erkek kadının kendisi tarafından korunmasının gerekliliğini içinde hissedecek bir eğitim alması lazım. Bu eğitimi almadan istersen 1000 tane yasa çıkar, istersen istediğin anlaşmalara üye ol, hiçbir işe yaramaz. Yaramaz. Neden? Çünkü eğitimle ancak insanın içsel yaklaşımını değiştirebilirsin. Öteki türlü adam aynı doğada devam ediyor. Yasa bir şey değil, adamı durduran bir şey değil ki yasa. Hapishanelerde sürekli daha çok doluyor. Cezalarla azalan yok ki. Hapise girenin oranı daha fazla. Niye? Çünkü doğamızın bizi nasıl kontrol ettiğini, bizi nasıl dürttüğünü, bizi nasıl zivanadan çıkardığına yönelik hiçbir anlayışımız yok. Dolayısıyla kontrol edemiyorum ki kendimi. Kendisini kontrol edemeyen, nasıl kontrol edeceğini de bilmeyen, çevresinin de desteğini almayan bir insan bunun önüne geçemez ki. Nasıl geçsin? Mümkün değil. İstediğiniz kanunu çıkarın, hiçbir işe yaramaz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Programımızın süresi doldu. Ama dediğim gibi bunun devamını bence getirelim. Hatta üstüne aile olmakla ilgili de konuları ekleyelim. Çünkü izleyicilerden de çok güzel sorular geldi aslında. Bir yandan onları da sormak istedik ama zamanımız maalesef yetmedi. Kadın erkek artı üstüne de aile olmak konusunu tekrar haftaya işleyelim derim. Ezgi, sen de müsaade edersen. Birçok örnek var. Özellikle Avrupa'nın bazı yerlerinde cinsiyetsiz çocuk yetiştirilme durumları, projeleri söz konusu. Bunların sakıncaları nedir? Özellikle bunlardan bahsedelim. Umarım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmışızdır. Kafalarındaki soruların çoğunu sorma fırsatı bulmuşuzdur. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Söz sizde Ezgi. Haftaya devamını ben de merak ediyorum. Daha sonrasında Mutlu Rehberimizle de bu konuları görüşmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.